Evet arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz bu akşamki programımıza. Ee, Yeni partnerlerimizden şu Social B'den Osman Vatansever bugün bize Social B'nin programlarından bahsedecek. Tabii öncelikle bir kendisini tanıtmasını, daha sonra Social B'den bahsetmesini isteyeceğiz. Sorularınız olursa chatten sorabilirsiniz, söz isteyebilirsiniz. Yine sunum sonunda yine soru cevap şeklinde olacak. Ya bu arada biz bu tür programların başında kısaca Zero to Heroes'tan da bahsediyoruz. Hani kim olduğumuzu, ne yaptığımızı, neler yaptığımızda. Şöyle Zero to Heroes yaklaşık 1,5 sene önce işte üç arkadaşın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir community. Daha sonra 5 kişi, 7 kişi düzenli aralıklarla online görüşerek işte Zero'larla Hero'ları bir araya getirmeye hedefledi. Ve sadece IT alanında olan arkadaşları, iş arayan, eğitim alan, almış olan veya çalışan arkadaşları bir araya getirmeyi hedefledik, amaçladık. Ve burada çalışanlarla iş arayanları eşleştiriyoruz, mentörlük hizmeti sunuyoruz. Ee, Almanya veya Avrupa veya dünya genelindeki işte 16 firmada çalışan arkadaşlar çalıştıkları şirkette uygun pozisyonlu olanlara IT alanında referans olabiliyor. Onun haricinde işte partnerliklerimiz var. Social Bee gibi birçok kursla, şirketle, dernekle, kurumla onlardan faydalanıyoruz. Hani onlar e, eğitimlerinden veya işte ortak projeler yapıyoruz, geliştiriyoruz. Zero'ları hero yapmak için yani bu alanda işte IT alanına girmiş, bu alanda yetişmek, gelişmek isteyenleri destekleyecek faaliyetlerde bulunuyoruz. İşte bunlar saydığım gibi mentörlük, referanslı iş başvurusu, partnerlik faaliyetleri, eğitimler, seminerler, projeler vesaire birçok etkinliklerimiz oluyor. Amaç sağlam, güvenilir, güzel, güçlü bir network oluşturmak. Burada insanlar, birbirini tanıyan insanlar davet ediyor komüniteye. Şu an Avrupa genelindeyiz. Bin üyemiz oldu. Yakında onun şeyini de yapacağız, duyurusunu da yapacağız inşallah. Kısaca böyle hocam. Zero to Heroes. Şimdi e, sizden başlayabiliriz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Bizi kırmadınız. Kısaca bir kendinizden, sosyal bilgiden bahsedebilirseniz, bundan sonra sosyal bilim programlarından, Zero to Heroes'a ne gibi avantajlar, faydalar sağlayacak, onlardan bahsedebilirseniz memnun oluruz hocam. Teşekkür ederim İhsan Bey davetiniz için öncelikle. Adım Osman Vatansever. Yaklaşık 7,5 yıldır Almanya'dayım. Yaklaşık 2 yıldan fazladır Almanya'da çeşitli kuruluşlarda yönetici pozisyonlarında çalışmaktayım. Burası benim üçüncü çalıştığım kuruluş. Tabii burada herkesin kendi ayrı tecrübesi var. Burada da hani e, bu tecrübelerin paylaşılması ve işte hani newcomer'lar olarak hani neler yapılabilir? Herkesin kendi tecrübesi var. Benim de buradaki esas amacım Business Social Bee olarak ben burada Community and Relationship Manager olarak çalışıyorum ve buradaki esas işim migrant organizasyonlarıyla beraber kökenli topluluklardır, Agenturarbeitler olsun, job center'lar olsun, çeşitli dernekler olsun. Bunlarla işbirlikleri yaparak bizim firmanın aradığı nitelikli adayları bulmak ve onları matching yoluyla bu talebe göre firmalara yönlendirmek ve bunu birleştirmek. Bu kapsamda sizlerle yaklaşık 2 aydır görüşüyoruz yani yaklaşık olarak bu işbirliği konusunda. Şimdi buradaki temel amacımız şu. Göçmen toplulukları desteklemek, aynı zamanda çeşitli iş imkanlarını sağlamak komünitelere. Bu kapsamda sizin IT komüniteniz var ve dediğiniz gibi yaklaşık 1.000 kişilik nitelikli bir topluluk var. Bu konuda hani işbirliği kapsamında gerek Afrikalı, Ukraynalı, Arap, Afgan, Rus topluluklarla yaptığımız işbirlikleri gibi sizlerle de işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Burada ama temel hani
temel konulara geçmeden önce belki bunu sonda belki tekrardan hatırlatmakta fayda var veya bilemiyorum siz tekrardan belki duyurursunuz sonradan. Bizim bu programları tanımaktan amacımız iki tane amacımız var. Temel birincisi community'deki kişilere uygun iş fırsatlarını duyurmak. İkincisi eğer sizin aracılığınızda bu kişiler başvurursa, sizin referansınız da baştan belirtirse ve buna göre sizin yönlendirmenizle gelirse bu başvurular, akabinde eğitime katılan kişilere yaklaşık 150 euro, eğer eğitimden sonra başarılı bir şekilde mezun olur ve o işte o bir senelik traineeship imkanı sonucunda tam zamanlı bir iş olarak işe yerleşirse bu durumda 150 euro daha yani yaklaşık 300 euro bir destek olacak komünitenize, derneğinize. Dolayısıyla bu bir aslında başlangıç, bir temel bir ortak buluşma noktası. Sizin Buradaki ama evet, eğitimler hocam ücretli miydi, ücretsiz miydi Social ücretsiz, Media? hepsi ücretsiz, hepsi ücretsiz. Sizdeki eğitimler ücretsiz ve Evet, başvuranları alıyorsunuz. Bir seçme kriteri falan var. uyguluyor musunuz? Tabii, tabii, Uyguluyorsunuz. tabii. Ona göre eğitimleri yönlendiriyorsunuz. Anlaştığınız firmalar var. Eğitimden sonra o firmalarda o kişiler çalışmaya başlıyorlar. Evet, evet. Yani o Yani eğitimi başarılı bir şekilde tamamlarlarsa ve bunu daha çok göçmen kökenli kişilere bu hizmeti veriyorsunuz. evet, evet. Ve social bir kar amacı gütmeyen bir GmbH, yani Doğru, Gemeinnützige doğru. GmbH Evet, ve evet. sadece Almanya'ya mı hizmet veriyor yoksa Avrupa'ya da hizmet veriyor mu, yani Avrupa geneline veya E, ne bileyim başka hangi yani ülkelere veriyor? daha önceki yıllarda geçen seneye kadar Avusturya ve İsviçre'de de benzer programlarımız oldu. Ancak bu bizim için önemli olan sürdürülebilirlik, devamlılık, başarılı olan modellerin hani devam ettirilmesi, bunun ilerletilmesi, daha sonraki adımlara yönlendirilmesi. Maalesef bu SAP ile işbirliği kapsamında Avusturya ve İsviçre'deki onların partner kuruluşlarıyla bir şey yaptık. Bir saniye alacağım, pardon, kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Evet hocam, YouTube kanalına yükleyeceğiz inşallah. Hocamdan izin aldık. Sorularınız varsa arada sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Evet. Bu SAP Consultant program kapsamında en son geçen sene de Avusturya ve İsviçre'de bir program yürüttük. Ancak oradaki partnerlerle yani çalışma konusunda yani mesela İsviçre'de geçen sene 3 Türk arkadaş kabul aldı normal şartlarda. Orada bir işe başlaması planlandı eğitimden sonra. Esas iki arkadaşı yönlendirdiğimiz firma sonradan caydı. Bu konuda da biz bir acı bir tecrübe yaşadık. Bundan dolayı da İsviçre ve Avusturya'da devam etme kararı aldık. Belki ileride benzer bir çalışma olursa, oralardan uygun partnerlikler olabilirse belki düşünülebilir. Ancak şu anda sadece yoğunlaştığımız nokta Almanya. Çünkü Almanya'daki sistem olsun uyar yani bizzatihi yıllardır çalıştığımız partner kuruluşlar olsun bu yönüyle bizim güzel bir network'ümüz O var. zaman şöyle diyelim hocam, ya biz Avrupa'nın diğer ülkelerinde de gruplarımız var ve güzel insanlar, güzel arkadaşlar, sağlam arkadaşlar var. Hero'lar çalışanlar da var, iş arayanlar da var, eğitim alanlar da var. Yani eğer tekrar böyle bir imkanlar olursa hani görüşebiliriz. Oradaki arkadaşları yönlendirebiliriz. Zaten biz bir elemeden geçiriyoruz. Siz de zaten yani bir elemeden geçirmiş olacaksınız. Ona göre inşallah böyle yarıda bırakıp gitmeler olmadan düzgün düzenli katılımlar olur. Onlara da faydalı olmuş oluruz yani yani. biz iki tarafı bir araya getiriyoruz. Bir tarafta uygun adaylar, bir tarafta uygun firmalar. Yani bizim için sürdürülebilirlik çok önemli. Yani işe yerleştirmek değil bizimkisi. Biz Hmm. sürdürülebilir şekilde bir işe yerleştirmekten bahsediyoruz. Yani yıllara sari, yıllara yaygın, sorunsuz bir geçişle başlayanların artık orada tamam yani orada devam edecek tarzında bir yönlendirmeye çalışmasını istiyoruz. Bu konuda firmalarla anlaşmak işin diğer boyutunu oluşturuyor. Yani aday noktasında belki sorun olmaz ama uygun firmalar bulmak da kolay değil. Bazen bunlar için bayağı bir efor sarf edilmesi gerekiyor. Tabii bizim ekip gücümüz de hani belirli bir sayıda çalışan ekibimiz var, farklı ekiplerimiz var. Bu konuya bakan ekip, sales ekibi, onların kapasitesi, işte zaman şeyi ve diğer ayarlamalar ne gösterir, nasıl bir gelişme gösterir, onu belki önümüzdeki yıllarda biraz daha net şey yapabiliriz Evet. deyip sunumumuza başlayalım diyorum. Eyvallah hocam. Teşekkür ederim. Evet.
Evet, bir saniye çalışalım. Evet, evet, Social Bee olarak biz yaklaşık 300 firmayla işbirliklerimiz var ve bunların önemli bir kısmı, büyük bir kısmı diyelim, DAX Unternehmen olarak geçen Almanya'nın en iyi 500 firması. Top 500 firmasından oluşturuyor. Ve bu firmaların çoğunluğu bizimle birkaç yıldır çalışıyor ve bizden memnunlar. O yüzden de programları biz sürdürülebilir şekilde belli periyotlarla uygulayabiliyoruz. Birebir yani Almanya'ya göç eden, göçmen veya mülteci olarak göç eden kişilerin birebir de Alman iş piyasasına entegrasyon noktasında bir 500 yıldan fazla bir tecrübemiz var diyebiliriz. Bu şu demek oluyor. 500'den fazla kişiyi biz bir yıldan fazla o firmada çalışacak şekilde tamamıyla sisteme dahil etmişiz demektir. Evet, ya başta yanlış anlaşılıyor ya, farklı anlaşılıyor 500 yıldan beri deyince. Evet, Evet. 1220 kişiyi yalnız uzun vadeli olarak işe yerleştirdik. Yani bu amaçla devam ediyoruz. Yani 1220 kişiyi şu ana kadar daha fazla kişiyi yerleştirdik işe. E, Kuruluşumuz bir startup olarak önce Münih'te ve aynı zamanda eş zamanlı olarak da Stuttgart'ta ofis açıyor. Ve burada çok güçlü bir network'ümüz var. Buradaki firmalarla çok iyi bir iletişimimiz, temasımız var. Daha sonra bu network'ümüzü Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen eyaletinde yani Ruhrgebiet dediğimiz e, Duisburg, işte bu Bochum taraflarını da genişlettik. Şu anda 4 tane ofisimiz bulunmakta. Münih, Stuttgart'tan sonra Berlin ve Hamburg'da da ofislerimiz açıldı. Ben de Berlin'de ofisinde görevliyim. Evet, 2016'da kuruldu değil mi hocam? Yanılmıyorsam Social'de. 2016, evet, Hmm. 2016'da kuruldu, evet. Ee, Biz neler yapıyoruz? Aslında bizim işimiz uzun vadeli iş piyasasında entegrasyon. Burada diğer firmalardan yani belki başta bir Zeitarbeit firma gibi kurulmuş gibi görünüyoruz. Ama bizi farklı kılan, sektörde de öncü kılan, aynı zamanda bu sektörde öncü kılan ve çok tanınmamızı sağlayan esas mesele bir firmaların bizimle çalışmasının temel sebeplerinden bir tanesi bizim sunduğumuz çeşitli iş modelleri. Biz aslında e, sadece işe yerleştirmiyoruz. Yani job placement yapmıyoruz. Aynı zamanda biz e, firmaların firmalarda işe giren bu kişilere talent diyoruz bunlara. Talentlara biz yaklaşık yerine ve durumuna işte programın ölçüsüne göre bir yıla kadar yerine göre 1,5 yıla kadar, 2 yıla kadar ama istisnai ama genelde bir yıl diyebiliriz. Traineeship'ler için bir yıllık, 11 aylık, 10 aylık oluyor. Bir mentorluk desteği sunuyoruz. Bu nedir? Bu işe giren bir kişi işe girdikten sonra özellikle ilk 3 ayda mesela tam zamanlı cuma günleri yarın gün cuma günü e, diğer oradaki işe giren kişilerle beraber ve bizim koçlarımız var, integration management koçlarımız var. Onlar da bir araya geliyorlar. O hafta neler yaptılar? Nerelerde nasıl çalışmalar yaptılar? Ne gibi tecrübeler edindiler? Bunları paylaşıyorlar ve aynı zamanda eğer team içinde, eğer şefleriyle sorunları varsa bunları paylaşıyorlar ve bu konuda biz onlara e, Alman iş piyasası konusunda ciddi ipuçları veriyoruz. Bunu zaten en başta eğitim sırasında veriyoruz. Ondan sonra da işe başladıktan sonra 10 ay boyunca devam ettiriyoruz. Bu çok inanılmaz önemli bir avantaj. Bunu başka kurumlar sağlamıyorlar. O yüzden firmalar bizimle şey yapıyorlar. Çünkü biz aynı zamanda firmanın ilgili departmanının başındaki kişilere de eğitim veriyoruz. Biz iki tarafta eğitim veriyoruz. Dolayısıyla hem Hans'ı yani Türkiye şeyle anlattığımızda hem Hans'ı o birim departman şefi olarak eğitiyoruz. O kişileri alması, kabul etmesi, kültürel çatışmaların önlenmesi konusunda eğitiyoruz. Hem de Hasan'ı
eğitim veriyoruz. O konuda Alman iş piyasasında beklentiler, nasıl anlaması gerekir, çatışma olduğunda nasıl davranır, kendini ifade edemediğinde yanlış anladığı veya işte iletişimle ilgili sorunlar olduğunu nasıl çözer, bunlarla ilgili Bu destek veriyoruz. yani bu destekten ayrıntılı bahsedecek misiniz, yoksa hani soralım mı, öyle mesela mentörlük bir yıl boyunca hani o koçluk gibi bir şey destek sağlıyorsunuz diye anladım ben. Evet, evet. Hani bu hangi sıklıkta oluyor, hangi dilde oluyor, hangi konularda, hani Almanca oluyor, teknik Almanca oluyor konularda mı bu. oluyor, teknik konularda mı oluyor, yoksa işte o communication skills'lerle ilgili mi oluyor? Yani daha çok communication skills, soft skills diyebiliriz. Soft skills Evet, ile alakalı bunlar. evet. İşin teknik boyutuyla ilgili zaten birim içindeki kişilerle tecrübe paylaşımı oluyor, ancak Hmm. bizim şu an mesela LinkedIn grupları oluşturuyoruz. Bu şu anda business programlarıyla female business'da başladık. Bunu devam da gelecek. LinkedIn grupları oluşturarak daha mezunlar, yani alumnileri bir araya getirip soruları varsa birbirleri içinde etkileşim içinde bunların yapılmasını başladık açıkçası. Yani E, Oranda başladık. Bunun devamında diğer programlarda gelecek. mentörle ne sıklıkta görüşüyor veya düzenli bir şey var mı, yoksa istediği zaman yaşamında mı görüyor? Mentorla bir grup olarak bir görüşme var. Bu genel haftada bir. Ancak bunun dışında birebir de sorular olduğunda, sorunlu olduğunda direkt hani meldum yapıyor. Bizim integration management'teki arkadaşlarla, muhataplarla ve her zaman özel sorunlarıyla ilgili görüşebiliyorlar. Bu aynı zamanda mesela örneğin iş izni almasında sorun varsa, mesela örneğin yabancılar şubesinin nezdinde izin alması gerekiyorsa, bu konularda da destek oluyor bizim ekibimiz. O yüzden firmalar için çok büyük bir kolaylık. Çünkü biz her türlü desteği sunuyoruz firmalara. Yani biz Hmm. diyoruz ki biz o kişiyi alacağız, işe yerleştireceğiz ve size sorunsuz, tam istediğiniz şekilde bir eleman yetiştirmiş olacağız. Peki burada, yani bilmiyorum, ben hani şey yapsa dururun beni o konulara girecekseniz. Yani mesela bazı mülteciler var, hani iltica etmişler ama oturum onayları gelmemiş, fakat çalışma izinleri var, hani 3 ay sonra çalışabiliyorlar. Hani bu tür kişilere de destek verip ve bunlar da işe girmesi söz konusu oluyor mu? Bunların yine mentörlük veya takibi, resmi anlamda işlemleri falan sizin tarafınızdan yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Çok güzel, çok güzel. E, Üç tane burada iş modeli görüyorsunuz. Bir tanesi geçici sosyal çalışma, yani Zeitarbeit olarak da geçiyor bu. Aslında bir senelik bir traineeship imkanı. Biz genelde traineeship'ten bahsedeceğiz genel anlamda. Yani ben size programlarım, yani 5 tane programdan bahsedeceğim. 4 tanesi traineeship. Burada bir senelik bir eğitim, pardon, 2-3 aylık bir eğitim. Ondan sonra bir senelik bir çalışma, iş sözleşmesi. Eş zamanlı olarak da bu bir senelik süre boyunca da mentorluktan bahsediyoruz. Bu birinci model. İkinci model direct placement, yani direkt işe yerleştirme artı mentorluk desteği. Bu ikinci model de firmaların bazısında başlangıç için önemli olabiliyor. Üçüncüsü sadece supervision, yani mentorluk desteği sadece firmalara. Yani işe aldıkları bir kişiyi biz sadece o konularda destek oluyoruz. Bu modellerden hangisi cazip olursa, tabii birkaç yılda çalıştığımız firmalar daha çok birinciyi tercih ediyorlar. O yüzden onlarla en uzun vadeli olan programlarımız, yani traineeship'leri yapıyoruz. Programımızın temel model hani e, bizim bu modellerin veya diyelim ki temel amaçları iş piyasasının hızlı giriş. Yani 2-3 aylık hızlandırılmış bir kurs. Ardından da bu mentoring, mentorship. Bu kurslarda hocam, bu outsourcing, yani siz mi veriyorsunuz yoksa dışarıdan mı satın alıyorsunuz, verdiriyorsunuz? İki türü var. Bir tanesini biz veriyoruz. Soft skills eğitimleri. Yani şimdi bizim bayanlara yönelik yaptığımız bir soft skills eğitim var. Onu bayanlara veriyoruz. Şimdi beyler için de bir tane şu anda hazırlıyoruz konsept. Onu da gelecek yıla kadar yetişecek. O durumda o geliştikten sonra da beylere daha çok imkan sunabileceğiz gelecek yıl itibariyle. Burada da e, temel amacımız mutlu ve çalıştığı firmadan hani ile Sadık. uyumlu, Evet. sadık çalışan ve işveren ilişkilerini geliştirmek, bunu sağlamak. Aynı zamanda kültürel anlamda farklı e, ülkelerden, geçmişlerden gelen insanlar bir arada uzun vadede çalışabileceği ekipler oluşturmak. Neyi yapmıyoruz? İşte kısa süreli, işte sadece mesela işte Noel döneminde çalışma veya buna benzer çalışmalar yapmıyoruz. Bizim öyle bir işimiz yok.
Bizim amacımız uzun vadeli, sağlıklı, işe entegrasyon, iş piyasasında entegrasyon imkanları sunmak. Dolayısıyla programlarımız zaten göçmenlere yönelik temel anlamda. Programlarımız kapsamında bayağı bir işbirliğimiz var demiştik. 300'e yakın firmada işbirliğimiz var demiştik. Burada ekranda bunlardan bazılarını görebiliyorsunuz. En çok çalıştıklarımızdan bazılarını görebiliyorsunuz. Nedir bunlarla yaptıklarımız? Mesela SAP ile bir işbirliğimiz var. Bu kapsamda yürüttüğümüz programın adı Change Makers. Change Makers programın adı. Bu her yıl birazdan bilgilerini paylaşacağım ama genelde her yıl bir kere sunduğumuz bir program ve burada biz sub consultants yetiştiriyoruz. SAP'ın işbirliği yaptığı kuruluşlarla yapıyoruz. Burada nedir durumumuz? Buradaki temel amacımız SAP'ın kendi çalıştığı bölgesel bayiler var. Bölgesel bayiler. Bu bayilerle biz işbirlikler yapıyoruz ve SAP'ın çeşitli eyaletlerdeki temel büyük eyaletlerdeki işbirlik partnerleriyle biz traineeship yoluyla uygun eleman buluyoruz. Buna Almanlar Tabii SAP mı diyor hocam? SAP mi? evet, SAP diyor. SAP. E, SAP diyorlar galiba. SAP diyorlar, evet. Yani ben şimdi bizim şeyde iki dilde konuştuğumuz için çok şey yapamıyorum. Evet. Ama SAP diyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Evet, ikinci program bu lojistik bootcamp mesela o da başka firmalarla çalışıyoruz. Lojistik alanda da eğitimlerimiz var. Özellikle mesela red alanlar olursa A2, B1'den itibaren iş bulması gerekiyor mesela onların. O konularda da başka programlarımız var. Onlara değinmeyeceğim ama eğer talep eden insanlar varsa beylere ve bayanlara yönelik farklı farklı A2 ile A2 Almanca ile girilebilecek çeşitli iş imkanları var. Bu konuda en son sunumun sonundaki iletişim bilgilerinden her zaman iletişime, itibata geçip bana ulaşabilirsiniz. Çeşitli dönemlerde peyderpey yayınladığımız bu kapsamda programlar var. Eğer mesela acilen iş bulması gerekir, bir şekilde iş piyasasına girmesi gerekir. Hemen bir anda olmasa da 2-3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde işe girilecek şekilde bir desteğimiz olabiliyor. Bir diğer program Female Accelerator program. Bizim en başarılı olduğumuz programımız. Bu Project Manager olarak bayanları bir senelik traineeship imkanıyla işe girmesi. Buradaki gördüğünüz firmalardan mesela McKinsey, e, All for One, Bayer, Ströer, Uniper, ThyssenKrupp, e, Deloitte, Deloitte olmuyor, pardon. Deloitte başka programlarda yapıyoruz. E, Deutsche Bank, Deutsche Bank e, ve benzeri birkaç kuruluş daha var farklı farklı. Onlarla biz peyderpey, Commerzbank mesela. Onlarla peyderpey bu programı işbirlikleri yapıyoruz. Bir yılda 2 kere yapıyoruz artık diyebiliriz bu programı. Bizim programlarımız nasıl başlıyor? Öncelikle biz bir sourcing ayarıyla başlıyoruz. Sourcing dediğimiz hadise uygun adayların bulunması. Yani uygun adayların bizim talent pool dediğimiz aday havuzuna aktarılması. Bunun için önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle Temmuz ayı itibariyle yani yaklaşık 2 aydan sonra büyük ihtimalle bir online platform da oluşturacağız. Bu online platformda daha henüz kesin olmamakla birlikte galiba en az A2 veya B1 seviyesinde Almancası olan kişilere hangi alanda çalışmak istiyorlarsa, hangi branşta çalışmak istiyorlarsa bizim çalıştığımız branşlardan bir tanesinde olmak kaydıyla biz online Almanca kursu ve online mesleki kurs imkanları sunabileceğiz. Buradan amacımız ilgili adayları bizim programlara hazırlamak. Çünkü bunlara başvurmak, hazırlamak kolay değil. Bir taraftan da onları motive etmek. Bizde Bizim bu online... Buyurun. bizde hazır elemanlar var hocam ya. Siz onları hazırlayın da. Bizdekiler zaten hazır, kurs almış, eğitim almış, alanları belli, dilleri belli bir seviyede falan yani. Onu ben arada böyle bir hatırlatırım yani. Yani yürüne gittikten sonra mutlaka duyurusunu yapacağız. Hmm. Buradaki temel amacımız tekrar vurgulamak gerekirse çünkü şey bir durum var. Burada motivasyondan kasıt, şimdi bizde sürekli programlar var. Biz tabii ki en iyi adayları firmaya pazarlıyoruz. En iyi adayları. Yani firmalar memnun kaldığı adaylar olduğu için zaten firmalar bizimle çalışıyor. O yüzden ciddi bir rekabet olabiliyor. Her ne kadar bu arkadaşlar, bu başvuran kişiler farklı milletlerden göçmen kökenli insanlar olsalar da, her ne kadar hepsi Almanya'ya yeni gelen insanlar olsalar da,
Kabul şansı eyalete göre, firmanın talep ettiği profillere göre değişebiliyor. Genel başvuru şartlarına baktığınızda herkes başvurabilir. Herkese uygun gibi görünüyor. Evet, doğru. Ancak spesifik olarak her stand ortaki firmanın talep ettiği aday profil farklı olabiliyor. Ya mesela neye dikkat Bunların ediyor en çok hocam? ya genel anlamda tabii ki IT tecrübesi önemli oluyor. Almanca seviyesinin iyi olması, B2, C1 olması mesela önemli. C1 olması daha büyük avantaj teşkil ediyor. Mümkünse Almanya'da bir staj veya çalışma tecrübesi daha bir avantaj teşkil ediyor. O alandaki tecrübesi ne kadar, kaç yıllık, mesela uluslararası tecrübesi, yurt dışı tecrübesi, bunu güzel pazarlaması da önemli tabii ki. Bir de yani yerine göre, hani programına göre değişebiliyor. Mesela SAP'de biz 3 tane mülakat yapıyoruz. Yani bir temel ana mülakat, gene bir tanışma mülakatı bizim için kayıt, sisteme kayıt anlamında. İkincisi teknik mülakat oluyor. Üçüncü mülakatta HR yetkilileriyle beraber bizim firmanın recruitment sorumlusunun da katıldığı bir mülakat oluyor. Burada tabii değerlendirmeler, teknik mülakatta neresi olur, onun çok bir şey diyemiyorum. Yani o biraz teknik bilgiye giriyor. O Diğer zaman pek adayların profillerinin de evet. kualifikasyonlarına da bağlı. Yani şey için, tecrübe Buyurun. için peki staj programları falan anlaşmanız oluyor mu firmalarla? Yani ücretsiz Yok staj gibi. maalesef. Yok maalesef. Yani bunu belki geliştirmek gerekiyor. Yani aslında bunu Evet. job Yani bizim center'lar, üzerimizden agency yapabiliriz. firmalar, Evet. yani agency firmalarla belki bir bu konu gündeme getirilebilir. Çünkü bizim bir işbirliklerimiz var şu an. Münih agency firmalarla bir şeyimiz olacak. Hmm. Böyle bunu yazabilirim belki. Bir tane alacağım. Önemli bir not. Ya güzel E, olur. Yani orada da biz yani ortak hareket edebiliriz. Yani firmalarla görüşebiliriz. Bize hazır elemanlar var. Staj tecrübe eksiklikleri var. Bunları ücretsiz gönüllü stajyer olarak 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık neyse yani. Ya bizim burada THI var. Teknik Hochschule Ingolstadt. Onların böyle bir programı vardı. 1,5 yıllık. 1,5 yıl işte, bir yıl eğitim, bir yıl teknik eğitim, şey yarım dönem teknik eğitim. Ondan sonra da bir dönemde 6 ayda staj şeklinde bir programları vardı. Onu bitiren herkes işe girdi yani. Bir kurum olunca böyle şeyin karşısında, firmaların karşısında, özellikle bir devlet kurumu, Arbeitsamt gibi veya bir üniversite gibi veya işte sizin gibi, bizim gibi bir dernek olunca kapılarını daha rahat açıyorlar yani evet, adaylara. işte biraz bu şeye bağlı. Hani bütün tarafların mutabık kalacağı bir konsept geliştirmek gerekiyor. Bazen düşünüldüğü gibi olmuyor açıkçası. Job Center'la Agentif Rabat'la bunu bir ara 6 aya kadar yaptılar normalde. Sonra firmalar bunu çok ciddi suistimal ettikleri için, yürümediği için bu sistem buradan bir gelişme olmadı açıkçası. Yani bunu bir konsepti geliştirmek, tekrardan çalışmak gerekiyor. E, Bakalım, yani bu konuda biz bir girişimlerde bulunacağız. Ama diğer tarafların feedback'i de önemli. Bakalım bunu nasıl geliştirebileceğiz, nasıl yapabileceğiz, ama en azından bir not olarak aldım. Devam ediyorum. İkincisi yani adayları biz kayıt ettikten sonra sistemimize artık o aday 6 ay boyunca minimum bizim aday havuzumuzda olacak ve çeşitli iş imkanları konusunda herhangi bir uygun bir aday iş olduğunda biz buradan profile bakıp ilgili kişiye döneceğiz ve ilgili kişiyi tekrardan mülakata çağıracağız o pozisyon için. E, Bu resimdeki Bu ilk pozisyonlarda görüşmemizde oturmayacağız değil mi interview'de? Bu yok. şey örnek yani. Mülakatlar online oluyor. Mülakatlar Yok, online. mülakatlar online Adam oluyor. dövecekmiş gibi Yani böyle. genelde Ha, %90, %91 %95 oranında mülakatlar online oluyor. Bazı ha, kurumlar birebir de isteyebiliyor. Bu Project Management programında bazen birebir de görüşme isteyebiliyorlar. Daha iyi adayı tanımak için isteyebiliyorlar. evet. Bu recruiting sürecinde önce bir ön mülakat oluyor. Bu job geçmiş olarak da geçiyor bizim için. Genel anlamda adaya biz programla ilgili sorular sorabiliyoruz, birkaç tane soru. Nerede oturuyorsun? Gidiş gelişin ne kadar sürüyor? Bir saatten fazla sürüyorsa mesela o şehire uzaklık. Bu durumda biraz daha dezavantajlı bakabiliyoruz adaya. Çünkü firma için bir saatten fazla uzaklık dezavantaj teşkil edebiliyor. Yani firma için böyle bir şey var. Biz firmanın aradıkları niteliklere göre de baktığımız için aynı zamanda onun için de çeşitli sorular, yorumlar olabiliyor. Ona göre şey yapıyoruz. Sonra ikinci mülakata son adaylar seçiliyor. Final mülakat oluyor ve orada mesela her bir pozisyon için ikişer kişi çağrılabiliyor veya yerine göre hani SAP'de belki üçer kişi çağrılabiliyor mülakatta. Ama normalde iki. Yani bir pozisyon mesela firma iki kişi alacaksa dört kişiyi ana mülakata, son mülakata çağırıyoruz.
Daha sonra hard skills ve soft skills eğitimlerimiz var. Soft skills eğitimlerimiz online oluyor. Bizim eğitimlerimiz, social eğitimleri ve işbirliği yapılan kurum, e, kimse onun istediği doğrultuda, istediği konseptli bir eğitim. Hard skills eğitimleri yerine göre bazı yerlerde oluyor ama traineeshiplerde genellikle hard skills eğitimleri olmuyor. Artık eğitimleri dediğiniz uygulamalı eğitimler mi? Evet, Nitekim yani eğitimler. uygulamalı eğitim. Yani mesela IKEA işleri var bizim. IKEA'da 7 haftalık bir program yapıyoruz, konsept yapıyoruz. Onun son 2 haftası staj oluyor yerinde. Çünkü orada adaylar hem işi tanımış oluyor hem firma adaylar tanımış oluyor. Ona göre de almayacak karar veriyor. Lojistik programı var o şekilde. Yine daha önce sunduğumuz solar yani güneş enerjisi tamircisi, montör instalatör pozisyonu vardı. Orada da benzer bir iki haftalık bir eğitimle firmalara adaylar tanıma imkanı sunuyorduk. Yerine göre Almanca kursu imkanı sunuyoruz ama bu ihtiyaç kapsamında. Bu önemli bir avantaj. Yani programlarımız katılan kişilere biz yaptığımız Betreuung kapsamında eğer dilerlerse 3 aya kadar, 1 ile 3 aya kadar, bir aydan 3 aya kadar bireysel Almanca kursu imkanı sunabiliyoruz. Yerine göre bunu online da sunabiliyoruz. Biraz daha uzun vadeli de sunabiliyoruz. Bunu bizim bütün bu arada bütün bu masrafları ücretsizdir adaylara ama biz bunları Agent Fırlat ve Job Center aracılığıyla değil tamamen işbirliği yaptığımız partner kuruluşlar aracılığıyla, firmalar aracılığıyla bunları finanse ediyoruz. Yine dediğim gibi support yani mentorluk desteği, integration manager'lar var. Onlar aracılığıyla sunuluyor. Ve hibrit proje modelimiz var. Dolayısıyla eğitimler genellikle online oluyor. Biz bunun için de programa kabul edilen, dahil olan kişilere de kendi evlerini, adreslerini aldıktan sonra evlerine bu laptopları gönderiyoruz. İnternet dahil, LAN dahil gönderiyoruz ki eğitimlere sorunsuz bir şekilde katılabilsinler. İş arayan herkes bizim için göçmen veya mülteci olmak kaydıyla bize başvurabilir. Özellikle ama mülteciler, her türlü statüdeki mülteciler sadece çalışma izni olmasa dahi eğer Almanya'da kalmasında bir sorun yoksa yabancılar şubesine başvurma kaydıyla da yardımcı olabiliyoruz. Biraz uzun sürebiliyor ama yardımcı olabiliyoruz en azından. Hani o konuda elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ve göçmen kökenliler. Göçmen kökenli burada doğma büyüme değil. Yani burada doğmamış olacak. Temel şeyimiz bu. Yani burada doğmuşsa olmuyor. Ama mesela 1 yaşında gelmiş, 2 yaşında gelmiş. Bunlar da göçmen olarak kabul ediliyor. Özellikle Job Center veya Job Center dahillerse onlar da bizim hedef kitlemiz içerisinde ama temel odak noktamız mülteciler. Evet. Güzel. Başvuru için çeşitli portallarımız var. Social1.de Jobs'a girince sağ üst menüde bir portal var. Oradan başvuru yapılabilir. Onu ben bir bakayım size gösterebilirsem. Bir dakikanızı alacağım. Ekranı görebiliyor musunuz bu arada? Göremiyorum. Yani ne Yok. görüyorsunuz? Sadece sunum görüyoruz. Anladım. Bir saniyenizi alacağım. De Bir bu dakika. social bir nokta org mu vardı? Onu ben paylaşmıştım sanki ama. Evet, evet. Onu da ben bir dakikanızı alacağım. Bir dakikanızı alacağım. Evet. Evet, social1.org web sitesi. Yani buradan social deyince çıkıyor. Burada Almanca, Türkçe dahil seçenekler var ama Türkçe diğer diller biraz çok ne kadar iyi olabilir onu bilemiyorum. İngilizce, Almanca çok iyi ama Türkçe de var mesela. Türkçe dil desteği de var. Web sitemizde burada bahsettiğim gibi für Flüchtlinge var. Buradan kualifikasyon programına girdiğinizde mesleki eğitimlere görebiliyorsunuz. Yani devam eden mesleki eğitim artı e, 1 senelik iş imkanları veya 6 aylık, 3 aylık eğitimlerle, 2-3 aylık eğitimler artı işte hemen işe başlama, işte 6 ay 1 senelik kontratlar, farklı benzerlik, farklı eğitimler ve iş çalışma imkanlarını hepsini görebiliyorsunuz burada. Bir de Stellen Angebote var. Stellen Angebote'ye girdiğinizde burada yani Jobs, bu bahsettiğim az önceki Jobs ve Social bir org, Refugees Jobs bahsettiğim program.
e, veya social-b.de.jobs diye de girince de çıkıyor. E, Buraya girince burada sağ tarafta unmailed yani Fürflüchtigen altında Jobs diye tıklayınca buraya geliyorsunuz. Ve buraya gelince Anmeldin ve Verbin deyince siz buradan sistemimize dahil olabiliyorsunuz. Yani aday havuzumuza dahil olabiliyorsunuz. Ben aday havuzundaydım sosyal medyada. Evet yani işte soy isim, isim, e-mail adresi, şifre, nerede oturuyorsunuz? Ondan sonra da sonraki seçenekte şey geliyor. Hangi alana ilgi duyuyorsunuz? Neler yapmak istersiniz? Bu tarzında çok sorular geliyor. Bir kualifikasyon programlarına tekrar döneceğim. O yüzden de tekrardan bunu durdurup tekrardan ekranı paylaşacağım kaldığımız yerden devam etmek için. Evet, bir soruyu Evet. cevaplamış olduk. Arkadaş biri sormuştu. Nasıl Evet. başvuracağız? Normal genel Bewerbung@socialbee.de başvuru yapılabiliyor. Gayet çok basit bir şekilde online. Mail atabilirsiniz. Özgeçmişinizi göndereceksiniz. Ausweis'ınızı yani kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotokopisini çekip göndereceksiniz. Bu yetiyor başvuru için. Yine WhatsApp üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Oradan da bu numaradan Bu başvuru ulaşabilirsiniz. aday havuzluğuna başvuru, değil mi? Yani bütün eğitimlere veya özel bir ilana mı başvuru? Genel kayıt olma. Çünkü Genel bizim kayıt. herhangi bir yere başvurduğunuzda biz otomatikman sizin normalde kayıt etmek için bu bilgileri istiyoruz. Bu bilgilere girdiğimizde biz artık sizin profilinizi görebiliyoruz. Yani ben görmesem bile başka arkadaşlar girdiğinde bizim Salesforce'daki sistemden, databanktan bilgilerinizi görebiliyor ve nerede, hangi statüdesiniz, nereye kadar görüşmüş müsünüz, görüşmemiş misiniz, son durum nedir, iş buldunuz mu, bulmak üzere misiniz? Hepsini görebiliyor arkadaşlar. Normal şartlarda Alman sertifikasına gerek yok, özgeçmişe gerek yok. Neden gerek yok? Gerek var tabii ki ama şey olarak hani genel anlamda bunlar bizim için olmasa da olur. Yani çünkü biz yani özellikle Almanya'ya yeni gelen insanların ne tür travmada olduğunu bildiğimiz için bu insanlar özellikle daha çok toleranslı oluyoruz. Ve asıl statüsünün mahiyeti hiç önemli değil bizim için. Her türlü aday bize başvurabilir. Evet. Onu tekrar etmekte fayda var hocam. Sadece oturum alanlar değil, henüz oturumu alamayanlar veya oturumu reddedilmiş olanlar da Özellikle. bu programlara başvurabilir ve Evet. Evet. işe girebilir yani buranın Evet. Yani desteğiyle. ben bu programda, bu sunumda sadece kabul alan değil, herkese hitap edecek şekilde programlar anlatıyorum. Ama sizin talebiniz doğrultusunda Hochqualified profil olarak geçen e, kişilere yönelik imkanları sunacağım. Yani Evet. red alan, işte Almanya'ya yeni gelen, iş bulamamış ama bir şekilde iş bulması gerekiyor. Aksi takdirde oturum uzatılmayacak. 3-4 ay kalmış böyle zor durumdaki insanların oturumla alakalı işlerine ne kadar son dakikada olursa o kadar sıkıntı tabii tehlikeli. Biz söz veremeyiz ama elimizden geleni yapabiliriz. Ne kadar önce olursa o kadar iyi olur ama biz bu konularda A2, B1 ile B1 olan kişilere özellikle daha çok yardımcı olmakta isteriz. Bu konularda da çeşitli imkanlarımız var. Bu şekilde işe başlayıp daha sonra bizim yüksek kualifiye insan işlerimize girenler de oldu. Mesela aldığımız en son bu şu an Project Management programı şu an yeni başladı bu program. Yaklaşık bir hafta önce başladı bu eğitim programı bayanlara. O bayanlardan iki tanesi daha önce KFC ile işbirliği kapsamında bir aylık gastronomi alanında bir eğitim aldı. Ardından bu arada Almancadan biraz ilerlettiler. Sonra biz ona destek verdik. Almanca dil kursu desteği verdik. Sonra KFC'de çalışarak Almancaları ilerlettiler. B2 seviyesine geldiler Almanca. Sonra da şu an bu en son programda 20 biz 13 kişi aldık project manager olarak, bayan olarak ve bunlardan iki tanesi KFC programıyla başlayan adaylardan. Dolayısıyla bizim aslında sunduğumuz destek gerçekten hani takdire şayan bir program ve bunun eşi benzeri yok Almanya'da maalesef. Yani rakibimiz de yok o yüzden de maalesef. Sektörün de o yüzden öncü firmasıyız bu anlamda. Yani yönlendirebiliyoruz. Biraz daha bunu etkinliği artırmaya çalışıyoruz ama bu konuda. Çünkü Agentur für Arbeit ve Job Center Münih'te özellikle biz çok iyi bir şeyimiz var ama ancak diğer eyaletlerde bu konuda daha yeni çalışmalar yapıyoruz. Daha yoğun çalışmalar yapmamız gerekiyor. Burada bahsetmek istediğim husus herkese yönelik
imkanlarımız var. Elimizden geldiğince belirli programlarda olduğu kadarıyla artık var olan neyse o anda onu sunabiliyoruz. O yüzden insanların soruları olursa bu konularda eğer sizin aracılığınızla gelirse ben de kısa kısa cevaplar verebilirim. Birebir de cevap verebilirim gerekirse. Yardımcı olmak isteriz. Ve dediğim gibi red almış olmak veya şey yapmak sorun değil. Ama bunlarla ilgili programları talep gelirse ayrıca bir tane daha sunumla anlatabilirim. Teşekkür ederim. Birinci olarak şu anda yeni başladığımız bir program var. Ondan bahsedeceğim. Çünkü şu an Haziran başına kadar başvurular devam ediyor bu programda. Bu program e, İİBF mezunlarını ilgilendiriyor. İİBF mezunu kişilere 3 aylık bir temel hızlandırılmış e, Frankfurt School Ausbildungsakademi tarafından sunulan bir eğitim ve yaklaşık yani toplamda bir yıllıkta iş sözleşmesi, traineeship olarak iş sözleşmesi sunan bir program bu. Buradaki temel programın özelliği size çok Almanya'nın ilk 500 firmasından bir tanesinde burada çeşitli eyaletlerde iş imkanları sunmak. Burada nerede oturmak gerekiyor? Berlin, Münih, Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf veya Bochum'da oturmak gerekiyor. Buralara veya en fazla bir saat uzaklıkta oturuyorsanız bu programa katılabilirsiniz. Ancak şu ana kadar Berlin ve Stuttgart'ta işbirliği partneri bulamadık. Buralarda halen daha arıyoruz. Bulursak oradaki adayları da çağıracağız. Şu anda çağıramıyoruz ancak. Ama diğer eyaletlerde şu anda var. İşbirlikleri var gibi görünüyor. Biraz daha netleşecek zamanla. Biz bir taraftan da bu partnerlikleri geliştirmeye çalışıyoruz. Bu Program 7 Ağustos'ta başlayacak. evet. 7 Ağustos, Ekim sonuna kadar 3 aylık bir eğitim programı. 1 Kasım itibariyle de Ekim 2025 sonuna kadar geçerli bir senelik bir de iş sözleşmesini imzalayacak arkadaşlar. Bu 3 aylık süreç dahilinde bu 3 ay içerisinde. Bu eğitim dili falan yani Almanca yani bir istisna oluyor mu genelde eğitim dili İstisna Almanca? olabiliyor. Mesela Project Management programında bazı adaylara biz Almanca, bazılarına İngilizce eğitim veriyoruz. O şekilde oluyor. Çünkü bazı firmalar baştan C1 İngilizce, B1 Almanca kabul edebiliyor istisnai olarak. Ancak genellikle Evet. çoğu firmalar iyi bir Almanca istiyor. Minimum B2 Almanca gerekiyor normal Evet. şartlarda. Bir de Ben B2. evet. Hafta içi genelde eğitimler hafta içi 8-17 arası gibi yani mesai saatinde normal gündüz Evet, tam saatlerde oluyor. zamanlı. Bakın Tam zamanlı. burada şart olarak da yazıyor. Yanlış. Burada yazıyor. Bakın Vollzeit von bis diye yazmış. Yani aslında program boyunca bakın 7 Ağustos'tan Ekim 2025 sonuna kadar tam zamanlı çalışmak gerekiyor. Çünkü biz hani biz şaka değil, biz çok ciddi programlar sunuyoruz ve firmalara diyoruz ki biz size kalıcı sürekli eleman bulacağız diyoruz. Bu programlar pahalı programlar. Firmalar için de maliyetli Peki programlar. şey Basit. oluyor mu? Bu tür programlarda benim duyduğum size sözleşme imzalatıyormuş. Ee, Bu eğitimi aldığınız yer atıyorum 3 ay eğitim var ya ondan sonra başarılı olursan firmaya giriyorsun. Başarısız olursa falan veya ayrılırsa mı geri ücreti geri ödeme falan gibi durumlar var mı? Yani onunla ilgili bir sözleşmede kısıtlayıcı şeyler var mı? Yok. Yok. Çünkü biz bunların finansmanı baştan şeyden karşılıyoruz. Partner kuruluşlardan karşılıyoruz. Çok Öyle bir iyi. şey yok. Çok iyi. Yani öyle bir şey ben Yani hani farklı program belki ben farklı şeylerin programında olabilir. Sosyal bir de yoksa iyi yani. ben öyle bir şey duymadım. Öyle bir şey duymadım. Yani genelde katılan arkadaşlar da hiç öyle bir şey duymadı. Yani çünkü bizim programlarımız hepsi firmalar tarafından veya işte partner işbirlikleri yaptığımız kuruluşlar var. Resmi kuruluşlar da oluyor. Onlardan finanse ettiğimiz için böyle bir talebimiz yok adaylarda. Çünkü statü belli yani. Adayların statüsü belli. Evet. O Peki yüzden şeyi eğitimle ilgili bir belge veriyorsunuz değil mi? Sonunda sertifikadır tabii. vesaire her şey eğitim almıştır diye. Tabii çalıştığımız eğitim akademisinin durumuna, şartlarına göre veriyoruz. Yani yerine, Evet. şartlarına göre veriyoruz tabii ki. Tabii. Evet. Tamam hocam çok güzel. Ya bu da sizde de hero varmış bakın finans hero'ları. Bize de IT hero'ları var yani. Evet, evet. Evet. Memnun kalırız. Evet. Bir iki aday girerse güzel olur. Va- Başka
Bu finansçı adayları daha arkadaşlarımız. sonra multiplikatör olarak topluluğunuzda kullanabilirsiniz ve artık ben sunum yapmam, onlar sunum yaparlar. Onlar sorularınıza cevap verirler. Daha kalıcı bir İnşallah. işbirliğine doğru gider. Burada Evet. sadece minimum B2 Almanca temel bilgisi ve mümkünse İBF geçmişi olması, varsa mümkünse iş tecrübesi bu alanda olması artı bir avantaj. Bunlar hepsi en avantaj teşkil Bunlar edecek. finans sektöründe ve sigorta sektöründe çalışan olarak değerlendiriliyor değil mi? Yani ön muhasebedir, Bankalarda veya bankaların sigorta ile ilgili birimlerinde diyelim veya sigorta kuruluşlarında diyelim bir çalışma söz konusu. Minimum B2 diye geçiyor ama mümkünse C1 olsa iyi olur. Çünkü ü- peki mevzuat yani mevzuat ünvanlar var mı C1. hocam peki? Yani hangi Efendim, ünvanlarla işe giriyorlar? Yani Kaufman mı olarak giriyorlar yoksa training. trainee de hani Fach Angestellt atıyorum Neşter Fach Angestellt bilmem bir sürü böyle ünvanlar var ya hani Almanya'da training Verzehrung diye bir Fach Kaufman yok. Yok. Trainee de genel sesiniz şey gitti. konsept şu oluyor. Ha, Tabii tamam yerine göre tamam. değişiyor ama trainee genel bir kavram. Trainee ne özelliği? Trainee aslında orta düzey yönetici yetiştirme programları. Dolayısıyla bu bir sene trainee'de imkandan sonra minimum hani junior pozisyonu bir yöneticilik danışmanlık da geçiş birimi oluyor. Tabii başladığı birim veya işte en sonunda program sırasında aday diyebilir ki ben bu programda şu an bu firmada şu an ben kendi firmamda bu birimde departmanda çalışıyorum ama ee, bu bizim mentorluk desteği o anlamda önemli. Biz diyoruz yani illa sen bu birimde çalışmak zorunda değilsin. Eğer burada rahat değilsen veya başka birinde daha rahat şey yapıyorsan diğer birimlere bak, onlara bir göz at. Eğer ilgini çekiyorsa, dikkatini çekiyorsa oralarla ilgili bilgi topla ve buna göre bunları şey yap diyoruz. Hani araştır. Programın sonunda değiştirme hakkın var diyebiliyoruz yani. Traineeship güzelliği şu, sorumluluk almadan sadece eğitim alıyorsunuz. Yani çalışıyorsunuz, gözlem yapabiliyorsunuz, sıfırdan o programın içeriğini, kapsamını birimlere tanıyabiliyorsunuz ve sonra değiştirebiliyorsunuz bunları. E, Sorular ma varsa bu konuda maaş soruları var. Ücretler nasıl? evet maaş soruları yani hani bu programda bilmiyorum ama genel anlamda minimum 2800 civarı bir şey oluyor brüt. Bir senelik sözleşme boyunca ama burada temel amacımız bizim 2800 brüt ile işe başlamak değil. Yani bizim amacımız burada o bir senelik program bittikten sonra unbefristete Arbeitsvertrag almak ve daha yüksek maaşla gerçek bir pozisyonda işe başlamak. Evet. Yani 3 aylık bir eğitimde peki 3 aylık eğitim boyunca da bu maaşı veriyorsunuz değil mi? Yok. Eğitimden sonra başlayınca Tabii. filan da Yani iş veriyorsunuz. sözleşmesi iş başladığı an itibariyle maaş almaya başlıyorlar. Hmm. Firmaların durumu ödediği maaşlar bazen işte 3 aşağı 5 yukarı artabiliyor ama normalde minimum 2800 civarında bir ücret, brüt ücret oluyor bildiğim kadarıyla o şekilde. Ha. Trainee'yi seçerken ama hem sizden birileri oluyor hem de firmanın recruiter ekibinden birileri oluyor değil mi? Trainee eleman seçerken hani eğitimi. Tabii ana mülakatta recruitment'tan ilgili bizim Üçüncü recruitment mülakatta. Ha. sorumlusu, senior recruitment manager bir de Hmm. firmadan en az bir kişi, iki kişi olabiliyor yani yerine göre. Evet. Hmm. O şekilde. Tamam hocam. Teşekkürler. Bayanlara yönelik bir program. Biz bunu oturtup eğer başarılı sağlarsak bu programı bizim buradaki amacımız genelde bir sefer başlattıktan sonra sürdürülebilir şekilde farklı eyaletlerde, farklı gruplara hitap edecek şekilde ilerletmek. Yani bundan sonraki amacımız bunu yapabilirsek birkaç kişiyi de beyler için de sunmak mesela bu imkanı. Evet. İkinci programımız başta biraz bir değindiğim SAP SAP programı, Change Makers programı. Bu program bu sene için duyuruları henüz yayınlanmadı. Haziran sonu itibariyle veya ortası itibariyle yayınlanacak büyük ihtimalle. Burada 16-20'ye kadar 15, 16, 14 en fazla 20 kişiye biz çeşitli eyaletlerde yani Almanya büyük şehirlerinde Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Münster, Karlsruhe, Heidelberg, Köln, Mannheim, Münih, Stuttgart. Buralarda 3 aşağı 5 yukarı bu eyaletlerde, bu şehirlerde
imkan sunuyoruz. Burada oturmak gerekiyor. E, Burada da SAP Consultant diye geçiyor genel programımız. Biz bu sefer yanlış hatırlamıyorsam e, dördüncüsünü sunacağız veya beşinci SAP Consultant programını sunacağız. Bu yılki programın genel konsepti SAP Community and Social Responsibility, Corporate Social Responsibility Consultant olacak büyük ihtimalle. İçeriği, konsepti genel anlamda ana web sitemizde duyurulacak bilgileri netleşince. Eğer bilgileri netleşirse ben ilk elden size duyurabilirim. Bu arada bizim Telegram grubumuz var. Social fırsatları diye. İsteyen adaylar, arkadaşlar da buraya dahil olarak buradan da birebir de sorularını sorabilirler. Eğer ilgileri olursa cevap sordukları sorular olsa burada da paylaşabiliriz. Yine dediğim gibi büyük ihtimalle Temmuz ayı itibariyle bir aksilik olmazsa online platformu kuracağız. O zaman direkt bu online platform aracılığıyla interaktif bir şekilde sorularını sorup cevap bulabilecekler. Genelde ama Almanca temel ana şeyimiz, iletişimimiz. Almanca Yani ve İngilizce iki dilde bu iletişim kurabiliyoruz. Arkadaşlar bu yani şekilde iletişim SAP kurabiliyorlar. ile ilgili bir soruya cevap vermiş oldunuz. Hani sitede bulamadım, başvuru sitesi geçmiş görünüyor diye bir arkadaş. Haziran'dan Evet. sonra dediniz, bu duyurulacak. Ona göre başvurular alınacak zaten tam zamanlı. Ve online mı demiştiniz? Bazı eğitimler online olabiliyor mu Bu eğitim demiştiniz? bütün yani traineeship'lerdeki eğitimlerimiz hepsi online. Ama neden o bölgede istiyorsunuz? Çünkü iş yerine gelip gidecek. Yani bir saatlik mesafede olmasını istiyorsunuz iş yeriyle. Evet, çünkü bu tam zamanlı bir çalışma. Biz bu aslında 2-3 aylık eğitimlerle adayları biz önce bir ön hazırlık yapıyoruz. Yani firmaya giriş, nasıl bir ortam onları bekliyor, nelere dikkat etmeleri gerekir. Bu konularda biz hazırlık yapıyoruz. Aynı zamanda mesleki Almanca kursları da veriyoruz. Yani o konsepti bir kere içeriği ona göre hazırlıyoruz ve e, süreçte kişimiz hazırlayıp sözleşme imzaladıktan sonra işe başlamadan önce onu hazır hale getirmek istiyoruz. İşe başlayınca da özellikle ilk 3 ayda daha yoğun, sıkı bir irtibatımız, yoğun bir, intensif bir şeyimiz oluyor. Sonrasında biraz daha zamanı azaltıyoruz. Burada yani alümnilerin genel tecrübesi de şunu gösteriyor ki gerçekten bu inanılmaz bir zenginlik ve burada mesela ben şunu duydum. Bazı adaylar mesela Türk adaylar işte ya ben sonuçta bir ekibini yormayayım ya ben işte çok soru sormayayım. Ben onlara zahmet vermeyeyim falan diye şey. Hayır öyle değil. Bu bir meslek, bir çalışma, bir profesyonel bir iş ve biz buradan da hani para kazanıyoruz. Dolayısıyla buradaki temel şey herhangi bir sorunuz olduğunda ailenizle alakalı, sosyal çevrenizle alakalı, iş hayatıyla alakalı işte sosyal sorunlarınız olur. Bunlarla ilgili işte bir belge gelir anlamazsınız. Bu konularda mesela destek istersiniz. Bu konularda bile bizim ekibimiz her zaman destek için hazır. Çünkü bu destek sadece bir yıllığına sunulabiliyor. Bu arada ne sorulduysa ne yaparsanız onun bilgisine cevabını alabilirsiniz. Sormazsanız da öyle kalır. Sonrasında o bir sene bittikten sonra onu mumla ararsınız. O yüzden de bu süreçte iyi değerlendirmek gerekiyor yani bu imkanları. Evet. Burada dediğim gibi 3 aylık bir eğitim söz konusu. Ondan sonra bu SAP Akademi var. Onlardan online bir hesap oluşturuluyor ve orada giriş için her türlü eğitim veriliyor. Yoğun bir eğitim süreci oluyor. 3 aylık eğitimler, 2 aylık eğitimler bunlar hep çok yoğun oluyor. O yüzden de bunlara tam zamanlı, tam yoğun bir şekilde çalışmak gerekiyor. Hani bu çünkü buradaki amaç firmaya öyle geçici çalışmak değil. İşte sadece sertifika almak değil. Burada ciddi adaylar arıyoruz biz de. Çok ciddi orada firmada çalışacak, sürekli çalışacak adaylar arıyoruz. Evet, burada da hani genelde bu programda ilticası kabul edilmiş adaylar arıyoruz. Çünkü herhangi bir sorun olmasın, uzun vadede kalmasında sorun olmasını istiyoruz. Minimum B1 Almanca ve B1 İngilizce istiyoruz. Genel şartlar bunlar ama dediğim gibi B2 her ikisinden olursa iyi olur. Veya en azından B2 Almanca minimum olursa bir tanesinden daha iyi olur. Temel IT tecrübesi aranıyor. Minimum şartlar bunlar. Analitik veya programcılık konusunda evet. Ama ne kadar çok tecrübe olursa o kadar şans da artıyor. Kabulde de şans da arttırıyor bunlar. Yani başvuru için bunlar yetiyor. Aday havuzuna kayıt için yetiyor ama yetmeyebiliyor yani kabul için. Yine bu süreç, bütün bu süre boyunca 15 ay boyunca
hazır ve nazır olmak, hiçbir şeyle uğraşmamak, herhangi bir hastalık, mazeret bildirecek şekilde şey yapmak. Çünkü burada bizim için de prestij bunlar aynı zamanda. Sizin başarınız bizim de başarımız. Siz bizim için de ve komüniteniz için de ambasador olacaksınız ve ambasador olarak diğer insanlara da bu konudaki tecrübenizi anlatacaksınız ve bir mülteci olarak, newcomer olarak, hero olarak nasıl ne kısa sürede neler yaptığınızı yapabileceğinizi göstereceksiniz. O yönüyle bizim için de sizin için de önemli bir imkan bu. Yine bu bahsettiğim şehirlerde oturuyor olmak önemli. Biz burada ne sunuyoruz? Dediğim gibi bir senelik bir iş sözleşmesi ve hani mesela buradaki maaşlar gerçekten çok iyi yani. Bu SAP programında hani 4.000 üstünde bir maaştan bahsediyoruz. E, Yani bu bir senelik trainee boyunca düşünün. Sonrasında ne kadar hani artıyor ona göre tahmin edebilirsiniz ama yaklaşık yanlış bilmiyorsam hani 3.500 4.000 belki bir 4.000 biraz geçebiliyor bildiğim kadarıyla. Böyle bir şey imkanı var. Yerine göre değişebiliyor tabii firmasına göre değişebiliyor ama o civarda hani diyebiliriz. Burada da SAP Business Teknoloji Platformu var ve Analytics Cloud veya işte yerine göre başka bir platform. Buralarda erişiminiz oluyor ve bu süre boyunca da buradan sertifika da alabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Üçüncü programımız galiba bir dakika. Evet, birincisi finanstı, ikincisi SAP, üçüncüsü Project Management. Bu bizim Buradan bir üyemiz hani faydalandı hocam. Girdi işe. Hatice Elmas Hanım bu evet, programdan evet, başvurmuştu. evet, Bu sizin evet, yani paylaşımınız neticesinde başvurmuş anladığım kadarıyla evet, bizim gruplarda. evet. Şu anda Hatice Hanım'ın iki arkadaşı daha girdi. Onu da Çok söylemekte iyi. fayda var. Bu en son Çok programda iyi. kabul aldı mesela. Çok iyi. Hayırlı olsun. Yani şu an itibariyle ben geçen sene Şubat ayında Socialby'yi tanıdım. Ee, Son 15 günde iki aday programa kabul edildi Project Management'a. Geçen dönem 4 adayımız, 4 bayan arkadaşımız girdi. Şu son dönemde de, şu son programda da 3 kişi daha. Toplam 9 tane Project Manager olarak hani bir senelik eğitimi tamamlayıp ve tamamlayacak şekilde başlayan kişiler Bunlar oldu. hani Türk kökenli, Türkiye'den gelmiş arkadaşlar değil mi bizim Türk gibi? kökenli yeni gelmiş arkadaşlar. Bu Türk kökenli olarak bahsediyorum. Diğer milletlerden bahsetmiyorum ama Evet, bu bir önemli bir başarıdır, önemli bir göstergedir evet. bu şey ve bunun olabileceğini yani gösteriyor. Çünkü bu arkadaşlardan bir tanesinin yorumunu söyleyeyim. Ben e, e, önünden geçemeyeceğim bir holdingde çalışıyorum şu anda. Hani aklımın hayal edemeyeceği, aklımdan geçmeyecek, Evet. gözümün e, alamayacak kadar büyük, çok katlı bir binada, bir Evet. komplekste çalışıyorum. Hayatımda bunu hani ben buranın önden geçemezdim. Böyle bir Evet. firmada çalışıyorum şu anda diyor Hocam ve çok evet. Yani ben duygulandım şimdi. Çok güzel bir duygu. Ben de paket dağıtıyordum. O binaların önüne paket bırakıp evet, çıkıyordum falan. Ondan sonra evet, evet. şimdi öyle binalarda çalışmak yani çok acayip bir gurur verici, böyle gururlandırıcı bir şey Gerçekten yani. yani gerçekten yani 50 yaşında başlayan bir ablamız da oldu. Yani iş sürecinde bir farklı zorluklar yaşadı ama yani en azından bu programda hani 50 yaş da çok böyle sorun değil. 55 yaş. Yani 50 yaşına kadar belki olabilir, 55 belki zor olabilir ama hani firmalar bu konularda mültecilerin yaşadıkları durumları özellikle biliyorlar ve buna göre de destek oluyorlar ve buna göre de anlayışlılar. Yani firmalar gerçekten çok hoş firmalar, mültecilerle çalışmış firmalar, anlayışlı firmalar ve hani ellerinden geleni de yapan firmalar. Hocam bu Hani bu çok önemli şirketin bir şey. kurucuları da mülteci mi yoksa onlar neden böyle bir işe girişmişler? Neden girişmişler? Yok. Hikayesi Yani var mı? bu diversity, equity, inclusion bir kavram, terminoloji bu konuda gelişiyor. Buradaki temel amaç farklı milletlerden, farklı geçmişe sahip insanları istihdam etmek ve burada kültürler arası iletişim, etkileşimi, kaynaşmayı sağlayacak şekilde ekipler kurmak önemli. Bu anlamda büyük firmaların buna yönelik amaçları da var ve bunu Doğru. sözde değil, özde yapmaya çalışan kuruluşlar var. Bunlardan Evet. bazıları biz çalışıyoruz şu anda. Bunu arttırmaya, Evet. pekiştirmeye, daha verimli yapmaya çalışıyoruz. Bu program bizim yüzümüzün akı diyebileceğimiz en faydalı, en çok kişinin yararlandığı program. Bu Bunların programı maaşları nasıl hocam bunları da? yani yine de hani o civarda 2800 civarında diyebilirim. Biraz daha artabiliyor yerine göre ama genelde o civarda bu program.
E, Yine aynı 3 Yani yıllık eğitim akabinde bir yıllık trainee oluyor değil mi? 3 aylık eğitim artı bir senelik iş sözleşmesi. Ha, Ve dediğim gibi bunlar yani maaş ne olursa olsun, ne kadar düşük olursa olsun tabii bizler tabii için abi. önemli olan Ben bizim beleş odaklanmamız çalışmaya gereken razıyım. husus iş piyasasına girmek. Bu çok önemli bir Aynen. tecrübe. Yani burada başlayan bir insan bir sene çalıştıktan sonra işsiz kalsa bile yani olmasa bile diyelim ki çünkü olmayan örnekler de var. Bir kere bir senelik bir tecrübesi olacak, bir Çok önemli. sertifikası olacak. Mesela burada biz ücretsiz Project Management Basis eğitimi veriyoruz. Hmm, Scrum Master bir eğitim veriyoruz. Bunlar evet. ücretsiz mesela. Bunlar sertifikalar, artı bir senelik tecrübe. Yani bunlar artı bir ciddi şeyler ve bunlar pahalı programlar normalde. Hani ve bunları biz ücretsiz sunuyoruz. Ve Almanya'nın en iyi firmalarını biz direkt yerleştiriyoruz adaylara. O yönüyle bu program bizim için en önemli prestij programımız. Female Accelerator program. Bu sene biz ilk programı yaptık. 2024 itibariyle dördüncü turu yaptık. Dördüncü round yaptık. Yıl sonuna doğru beşinci programı da yapacağız ve burada birkaç B'yi de alma imkanımız olacak. Temel prensipte anlaşıldı. Gelecek sene itibariyle hem mail soft skills eğitimleri de hazır konsepti geliştirildikten sonra daha çok beylere de buna benzer formatta bir imkan sunmaya çalışacağız. Yani bunları arttırmaya çalışıyoruz şu anda. Evet. Evet, program bu sene başladı. 29 Nisan'da başladı. Bu ilan dolayısıyla güncel değil. Çünkü henüz bilgileri yayınlamadığı sonraki programın ama büyük ihtimalle Haziran'da yayınlanır büyük ihtimalle. Belki Mayıs sonunda olursa Zaten bilemiyorum. duyuracağız değil mi? Biz de onları siz Tabii, tabii. paylaşacaksınız. Evet. Tabii. Ama hani belki Mayıs sonuna doğru tekrar bir görüşebiliriz. Olmazsa bana hatırlatırsanız belki başvuruları alabiliriz tekrardan. Çünkü erken başvuranların her zaman için her programda şansı daha yüksek oluyor. Onu söylemekte fayda var Social Media. Erken hani başvuran her zaman için daha şanslı. O Onu zaman söyleyeyim. siz efendim yapmadan önce web sitesine falan duyurmadan önce bize duyurun. Bizim arkadaşlar direkt başvursun ilk önce. Yani var olan havuzdaki adaylar da var. Onlara da dikkate almakta fayda var. Daha önce başvurup kabul almayan adaylar da oluyor. Evet. Onların da şansı var her zaman için. Dolayısıyla bir aday kabul edilmediğinde bu aday için herhangi kötü bir yani belki negatif anlamda etkileyebilir, sarsabilir ama bizim için önemli değil. Biz o adayları her zaman havuzumuzda tutup Evet, beni uygun bir aramışlardı. fırsat olduğunda tekrardan Evet. ulaşıyoruz, çağırıyoruz Evet. yani. Bu yüzden Evet. nasip meselesi bu biraz hani belli değil ama böyle bir imkanımız var. Sizin etkiniz oluyor mu aday seçiminde? Yok. Sizin etkiniz yok. Yani burada öyle bir şey yok. Almanya'da öyle bir imkan yok. Burada tamamen recruitment ekibi var. Onlar dahil oluyor ve onlar Aa, yönlendirme ama yapıyor. referans yazabiliyor oraya. Zero Turos yazmaları gerekiyor referans olarak. Yok Size şöyle yazıyor. diyebilirler. Tabii ki ben programa Osman Vatansever Zero to Hero aracılığıyla sizinden gelen adayların sizin aracılığınızla olduğunun bilmesinde fayda var. Kesinlikle fayda var. Yani Zero to Hero belirtmesinde baştan mülakata yani ilk mülakatta bu programı nereden duydun derlerse Zero to Hero demesi gerekiyor adayların direkt. O şekilde derse sizin için iyi oluyor. Çünkü komünitenize destek olacak bu yönüyle. Evet. Ee, Ve forumlarda her firmanın kriterleri farklı olabiliyor. Aradığı aday profil değişik olabiliyor. Bunlar rol oynuyor. Almanca dil seviyesi, beklentiler, her firmanın kendi talepleri, beklentileri var. Spesifik olarak yani stand orta göre değişiyor. O yüzden hani yani şöyle istiyor, böyle istiyor diyemiyoruz. O yüzden genel şartlarımız bakın burada görüldüğü üzere nedir? B1 Almanca, B1 İngilizce minimum ve işte bir üniversite mezunu olmak, proje yönetimiyle ilgili olmak. Temel şartlar bunlar. Bir de Foresight hazır olmak. Bu şehirlerden bir tanesinde oturmak. Temel şartları bunlar. Göçmen veya mülteci olmak. Bu kadar yani şartlar başvuru için yetiyor ama değerlendirme firmanın ana mülakata, ikinci final mülakata çağırması bu şartlar tamamıyla birebir de firmanın o anki hani açtığı pozisyona göre değişiyor. Yani çünkü firma bazen değişik profiller isteyebiliyor. Mesela sağlık sektöründe de giren var. Mesela sağlık işte sigorta sektöründe yani TK Hamburg'da çalıştı bir arkadaşımız. Bir arkadaşımız girdi mesela. Orada TK'da hukuk kökenli birisini aradılar.
Bir bayan arkadaşımız hukuk kökenli, hakim geçmiş olan bayan o şekilde kabul aldı mesela. Başka bir adayımız Tabi Bank'ta başladı. O da benzer profile sahip. Orada da böyle bir şey aradılar. Uydu yani mesela hani bu işler tamamıyla yani nasip diyelim. Evet. Evet, dediğim gibi 2 ay burada 1,5-2 aylık bir eğitim söz konusu. 2 tane sertifika var. Yani eğitim az sonunda sertifika. Temel GPM sertifikası, Gesellschaft für Projektmanagement e.V. Almanya'nın proje yönetimi topluluğu derneği var. Onun sertifikası, temel sertifikası ve Scrum Master 1, PSM 1 sertifikası. Ondan sonra bu eğitimler hepsi online. Sonra belli bir sene boyunca bir iş sözleşmesi imkanı sunuluyor. Bu şehirlerde oturmak gerekiyor. Başvuru linki genel standarttır. Hani buradan ulaşabilirsiniz. Evet, çok Burada güzel hocam. Evet. bir diğer programımız şu anda Hamburg'da başvurular devam ediyor. Gelecek ayın belki başına veya en geç ortasına kadar en geç alınacak ama başvuru ilgili arkadaşlar varsa Hamburg ve çevresinde oturan burada da çok güzel bir program var. Marketing Coordinator programı. Marketing Minds diye geçiyor programın adı. Marketing Coordinator burada biz mümkünse IT, Project Management tecrübesi olan adayları arıyoruz. Mümkünse bir de marketing tecrübesi olursa harika olur. Ama genel anlamda minimum B2 İngilizce, minimum mümkünse bir de minimumda B1 Almanca olması avantaj. Ve Hamburg ve çevresinde oturmak. Bayersdorf bizim işbirliği partnerimiz. 12 kişiyi eğitime alacağız ve 6'sı direkt Bayersdorf'ta işe başlayacak. Ve buradaki maaşlar 4.000'i geçecek. Evet, ya burada hani marketing deyince insan aklıma direkt yani pazarlama diyor. O da pazarlamada dil olmadan olmaz. Hani dil böyle B2 ile falan kabul ediyor bunu. Yani minimum B2 İngilizce ile kabul edilebilir. Burada uluslararası ekiplerle çalışılacak. Bayersdorf'un dünyada yaklaşık 100'e yakın firmada, 100'e yakın ülkede belki iş şeyi var, o ofisleri var. Çok büyük bir firma. Hani yani 100 olmasa da 80-70 firma, 70 ülkede ofisleri var. Bu uluslararası ofisleri koordine edecekler. Dolayısıyla İngilizce çok önemli bir dil burada. Yani farklı aksanlar olacak. Onlara uygun bir şey olması gerekiyor. O yüzden burada özellikle Hamburg ve çevresinde oturan kişiler, adaylar varsa onların başvurması özellikle tavsiye edilir. Eğer bu programda başarılı olursak, bu da programın ilk roundu, ilk defa yapıyoruz bu programı da. Eğer burada başarılı olursak, ilerletebilirsek başka eyaletlerde daha yani önümüzdeki dönemde duyurusunu yapmak istiyoruz. Yani genişletmek istiyoruz. Bazen bir tane firmayla başlıyoruz. Ama buradaki amacımız işbirliği de güzel giderse, başarılı da olursak, firmada memnun kalırsa başka eyaletlere yaymak ve başka partner kuruluşlara bulmak. Bizim genel programlarımız bu şekilde yürüyor. Evet, çok güzel hocam. Son olarak bir IKEA programı var. IKEA'nın Kitchen Planner diye geçiyor. Böyle iç mimari, işte tasarım konularında zevk alan, işte bilgisayar başında tasarımla ilgili çalışmalar yapmak isteyen kişilere alternatif bir iş. Bu süresiz sözleşmeli bir iş. Buradaki temel şeyimiz şu. E, e, IKEA'nın mutfak bölümleri var. Buralarda bu mutfak tasarımı konusunda mutfak tasarımı işte oradaki mutfaktır, ocaktır, işte dolaplardır, mobilyadır. Bunlarla ilgili çeşitli şeylerin gelen müşterilere danışmanlık yapmak. Biz orada yani gelen IKEA kim gelirse onları biz bilgisayar başında işte IKEA'nın çeşitli mutfak Satış dolapları var. danışmanı. Evet, satış danışmanı. Onları gösteriyoruz. İşte onlara şey imkanları gösteriyoruz. Yani bu işte böyle imkanlar var. İşte şöyle seçenekler var. Şunu düşünür müsünüz? Nasıl bir şey arıyorsunuz? İşte şu özellikte mi olsun, şu özellikte mi olsun diye bir taraftan hem danışmanlık, bir taraftan da böyle şey masa başında güzel bir iş, temiz bir iş. Maaş çok yüksek değil ama süresiz sözleşme olması itibariyle adaylara bir geçiş için, ara bir çözüm için düşünülebilecek bir alternatif. Evet. 3 haftalık bir Sonunda eğitim. Yani değil mi? 3 evet, hafta bir 3 şey değil haftalık bir yani. eğitim sonrasında işe başlama, süresiz sözleşmeli işe başlama ve şey hani maaş brüt 2.500 artı
IKEA'nın corporate benefitleri var. Çeşitli benefitleri var. Yani Yani C1 2800. yapacağına git burada işe gir. C1 gibi. C1'den daha iyi Almanca konuşursun yani B1'den sonra belki de. Evet, evet. Yani burada Almanca geliştirme olur. Bir süresiz sözleşme, eğer mesela Almanya'da iş çalışma izni konusunda sıkıntısı var mesela. O şekilde bu ilk programa, Münih'teki ilk programa bir Alman bir bayan Türkiye'den gelen yaklaşık 25 yıldır Almanca bilen bir bayan vardı. C1 Almancası vardı ama yani Münih'te o kadar yıllık tecrübesi olmasına rağmen tekstil konusunda 20-25 yıllık tecrübesi olmasına rağmen iş bulamadı Münih'te. Kimse kefil olmadı. Biz kefil olduk ve ona yabancılar şubesi nezdinde izin alıyoruz şu anda. İşe de başladı. Süreç sözleşmeyi de imzaladı. Başladı şu anda ve Çok iyi. bu sayede oturumunu uzattı. Çok iyi. Daha ne olsun hocam? Yani hani red alan kişiler olsun, oturum alamayan kişiler olsun, işte iltica etmek istemeyip örneğin gelmiş bir süreliğine gelmiş ama hani o arada Almancası ilerlemiş olacak. Çünkü burada mesela B2 Almancasından bahsediyoruz. B2 Evet, Almanca evet. önemli bir şey ama bu olmazsa olmaz bir şey. Ama burada B2 nedir? Çünkü bu iki arada girilebilecek güzel bir pozisyon. Ve biz şimdi bu programı bu yıl sonu itibariyle tekrardan yayınlamayı planlıyoruz ve sadece Münih'te değil, şu an başka yerlerde, büyük şehirlerde, yani bahsettiğim bu büyük şehirlerde duyurmayı planlıyoruz. Bu durumda daha çok kişiyi tabii edilecek alternatif bir iş. Hani Evet. işte iç mimar, tasarım, bu konulardan zevk alan, işte hani insanlarla iletişime açık kişiler olursa bunlar da alternatif bir iş. Giriş için mantıklı. İki ya da sonradan başka yerlere geçiş yapabilir, yükselebilir. Bu temel giriş imkanları bunlar. Hani maaşı almada çok takılmamak gerekiyor. Maaş düşük de olsa önemli olan bir şekilde istediğiniz sektörde, branşta işe başlamak. Sonrasında kendinizi geliştirirsiniz. Kendinizi daha iyi bir yere atarsınız. Yani o önemli olan başlamak, tecrübe toplamak. Bir taraftan da Evet. Almancası ilerletmek. Yani bunlar parayla ölçülemeyecek şeyler, değerler. Evet hocam. Yani sonuna yaklaşmadan şeyi de söylemek istiyorum. Yani bu social bir belki başta da değindik kısaca ama yani gemeinnützig kar amacı gütmeyen bir şirket olarak başlamış 2016'da. 2022'de hocam 45 personel mi? 45 çalışanı var. 2 milyon euro cirosu var. Sosyal bilim. Yani 6 sene sonra. Ve böyle bir güzel bir sosyal bir iş yaparak ve katılımcılardan hani trainerlerden, kursiyerlerden ücret falan almadan değil mi? Yani Evet. tamamen böyle onların e, entegrasyonu, adaptasyonu, çalışmaya verilmesi. Yani çok güzel. Bizim için çok güzel bir örnek. Sosyal bir inşallah bu partnerlik vesilesiyle de daha iyi tanımış oluruz. Biz de daha iyi belki adımlar atabiliriz. Belki 5-6 sene sonra bizler de bir sosyal bir gibi Zero to Heroes olarak Avrupa'da, tüm dünyada belli bir personel sayısına, belli bir şey sayısına ulaşırız inşallah. Tabii yani olmasa bile bu partnerlikler, işbirlikleri önemli. Bunlar farklı kapıları açabiliyor. Yani bunlar o yönüyle yaptığınız çalışmalar önemli. Bu türden komünitelere başka hani komite olarak başka topluluklarla işbirlikleri, stratejik partnerlikler güzel. Hani ben yani takdir ediyorum çalışmalarınızı başarılarınızın devamını diliyorum. Burada da bahsettiğim gibi 2500 euro maaş var ama 13,6 maaşlık toplamda bir sosyal benefit var. Yıllık bazda bakıldığı zaman. İşte belli corporate benefitler var, destekler var. Bunlar imkanı sunuyor. Ve 5 yıl bazlı bir çalışma. Buradaki tek dezavantaj belki nedir? Hani iki ayda bildiğiniz üzere cumartesi günleri önemli bir gün. Evet. Burada haftada ayda 4 cumartesi varsa 3 tanesinde mümkünse çalışmanız isteniyor. Bu bir dezavantaj. Ama hafta içi bir günde buna mukabil boş kalıyor. Yine de bu değerlendirilebilecek bir imkan. Hani sonuçta Tabii bu tabii çok iyi. Alman iş piyasasında Evet, işe evet. girmek için önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Evet, geliştirmek için. Sorularınız varsa alabilirim. Evet, Yani şu 11 tane arkadaşlarımız. paylaşılmış ama onları isterseniz gidelim mi Yo, yoksa yo, çözdük onların hepsine cevapladık tamam. hocam. Yani şey Tamam. yaparken sohbet havasında güzel oldu. Yani İletişim imkanlar var bilgilerim. ama hocam yani şöyle yani hakikaten bunları duymayan, bilmeyen
çok insan var. Yani ulaştırmamız lazım, duyurmamız lazım, yaymamız lazım. Yani bunları hatta elinden tutup, kolundan tutup götürmemiz lazım. Gel kardeşim buna başvur, başvur. Yani şu an hatta mesela çok arkadaşımız böyle şey atmış durumda, havlu atmış durumda. Ya başvuruyorum, başvuruyorum olmuyor, başvuruyorum. Ya ben sosyal medyaya ben de başvurmuştum. Hemen aradılar, böyle işte mülakat yaptılar, görüştüler, şey yaptılar, bilgilerimi aldılar falan. Daha sonra tekrar iletişime geçtik. Yani ondan sonra onlar tekrar beni aradılar falan. Yani bir güzel bir hani takip de var hani şeyde. E, ya IT alanda başka programlar açmayı düşünüyorlar mı acaba diye bir soru var. IT ile Evet. ilgili bilmiyorum Evet, hocam. IT alanında yani bizim amacımız bu SAP'yi kalıcı kılmak. Şu anda SAP tam böyle kalıcı değil, her yıl yapıyoruz ama biz biraz daha sürdürülebilir işbirliği noktasında şu an partnerlerimizle Career Tracks kapsamında yeni bir modelimiz var, iş modelimiz. Onu paylaşıyoruz. Onu bu konuda işbirliklerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yani IT ile alandaki işbirliklerimiz tamamıyla daha çok partner bulmamıza bağlı bir şey. Yani bu bazen hani biraz vakit alabiliyor. Yalnız şu anda genel anlamda bütün sektörlerde olduğu gibi IT sektöründe de ciddi bir daralma var. Bu kapsamda hani ben şu anda fuarlarda da kurumu temsil ediyorum. Çeşitli fuarlarda gidip katılıyorum. Adayların genel profillerini görebiliyorum. Firmaların talepleriyle firmalara da görüşebiliyorum. Yani yeri geldiğinde. Temelde firmalarda şu an ciddi bir e, şey var. Hani bu resesyon beklentisi dolayısıyla Evet. iki tane junior alana kadar bir tane senior alayım veya mid e, manager tarzında bir pozisyona birilerini alayım. Junior almayayım diye şey yapıyor. Çünkü junior yetiştirmek şey yapmak maliyetli biraz. Evet. Bir de riske giriyor firmalar. Diyor ki ben onun yerine mid alayım diye veya senior alayım. Biraz daha para vereyim ama en azından benim daha çok işimi görsün. Daha çok işi ona hani yaptırabileyim. Riske girmeyeyim Ya diyor. aslında firmalar için çok avantajlı bir şey. Yani neden yaklaşmıyorlar da böyle şeye bilmiyorum. Yani sen direkt mesela şu an ne yapıyor? Bir mülakat yapıyor, iki mülakat yapıyor. Beni bir hafta içinde işe aldılar ya. Ya sen bir hafta içinde ben nereden nasıl tanışacaksın yani? Ha tamam deneme süresi falan oluyor ama ya ne bileyim ya böyle bir program hani trainee gibi hani yetiştirip görecek, orada destekleyecek onu hani ya çok güzel. Ha, firmalar açısından da çok avantajlı bir uygulama. İnşallah Evet daha yani çok şöyle ortak bulursunuz. Yani daha çok firmayla partnerlik yani yaparsınız. mesela büyük firmalar için cazip geliyor ama orta ölçekli firmalar için çok cazip gelmeyebiliyor. Çünkü belli bir maliyeti var programın. İstediğimiz gibi bütün masrafları firmalardan karşılıyoruz. Hani o yönüyle şey gelebilir ama normal büyük firmalar için çok cazip bir imkan. Çünkü onların maliyetlerinin onların karşılığı şey yapamayacağı hani arayıp da bulamayacağı alanda biz buluyoruz. Yani o yönden çok memnunlar firmalar. E, ama yerine göre firmaların şöyle şeyleri olabiliyor. Hani çekinceleri olabiliyor. Yani işte biz çalışmadık. Biz hani bu kadar şu anda biraz ciddi bir şey var, duraklama var. O yüzden de çok istemiyoruz diye çekinebiliyorlar. Burada temelde şu anda piyasada da mesela bu işten çıkarma dolayısıyla zaten hali hazırda Alman iş piyasasında çalışan 2-3 yıl tecrübesi olan insanlar da var. Ve bunlar da işsiz kalıyor. Ve dolayısıyla firmalar eleman alırken onlara daha çok şey yapabiliyor. Bir de bir diğer ayrıntı önemli bir şey IT ile ilgili özellikle. Firmalar mülakata çağırıyorlar. Mülakata girseniz bile hani belli bir şeyde Tecrübe. az çok istedikleri profilleri bildikleri için sizin anlattıklarınızdan 3 aşağı 5 yukarı tecrübenizi ölçebiliyorlar. Yani şey yapabiliyorlar. Bir de sektörel anlamda şu an biraz belirsizlik de olduğu için özellikle bazı pozisyonlarda ciddi bir daralma var. Yani cyber security biraz daralma var. Cyber security esas web development'ta ciddi daralma var. Cyber security'de de var biraz. Başka yani bu DevOps veya şey ama Ausbildung yapanlarda şans daha yüksek oluyor kabulde. Onu söylemekte fayda var. Çünkü Ausbildung dediğimiz hadise normalde 27 yaş altı insanlar için 3 yıl ama 27 yaş üzerindeki bir kişi Ausbildung yapacağı zaman Umschulung yapıyor. Dolayısıyla en fazla 2,5 yılda bitebiliyor. 2 yıl çabuk göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor ama nedir? Bu arada aday bir firmada çalıştığı için, staj yaptığı için sonrasında iş bulması çok daha kolay oluyor. Onlara daha çok
rağbet var açıkçası şu aralar sektörde. Junior alırken daha çok bu pozisyonlara rağbet ediyorlar. Onun açıkçası düzenlemekte fayda var. Bizatihi şey yapmakta fayda var. Uygulamakta fayda var. Evet hocam. Tamam hocam, çok teşekkürler. Hani İsviçre ile ilgili bir soru vardı, onu cevaplamıştık zaten. Hani Avrupa'da şu an geri çekilmişsiniz. Hani İsviçre'de, Avusturya'da. İnşallah kısa zamanda tekrar oralarda da partnerlikler olur. Bizler de orada destek sağlarız üyelerimizle. Çok sağ olun hocam. Başka ekleyeceğiniz, diyeceğiniz bir şey var mı? Burada iletişim bilgilerim mevcut. Yani buradan yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz bana bu numaradan. Ulaşabilirsiniz. E, O şekilde. Evet. Tamam, çok güzel hocam. Umarım Haziran-Temmuz itibariyle online platformumuzu kurduktan sonra daha net, daha hızlı bir şekilde, etkili bir şekilde iletişimde kalırız, irtibatta kalırız ve sonrasında daha güzel işbirliklerine imza atarız. Hemen bir anda işe girmek olmayabiliyor. Sizinle işbirliği için başlatıyoruz ama hemen bir ada girmeyebilir. Ama temel amacımız bir hedef noktasında yardımcı olmak insanlara, bir belirli alternatifler sunabilmek, farklı sektörlerde imkanlar sunabilmek, zamanla bunları arttırmak. Bazen hemen olmayabiliyor. Dediğim gibi benim işim aynı zamanda Community and Relationship Manager olarak ben çeşitli topluluklarla işbirliği halindeyim. Yani ben dediğim gibi Ukraynalılarla şu anda, Afrikalılarla, Araplarla, Afganlarla işte e, yakın bir iletişim, dirsek temasım var. Bu topluluklara da hitap ediyorum. Türk komüniteler de bu anlamda bu işin bir parçası. Hani yaptım ben işimi yapıyorum. Ben işimi yaparken de bütün diğer topluluklar yaptığım gibi sizlere de destek olmak isterim. Sorularınız olursa cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Yardımcı olmaktan Çok teşekkürler şeref hocam. duyarım. Bu E, online platform dediniz de yani belki o geçirmiş olabiliriz onun fırsatını da. Yani bizim elimizde size online platformlar oluşturabilecek arkadaşlar da var. Hani hero dediğimiz çalışan, uzman, senior düzeyde bu tür platformlar geliştirmiş olan, daha önce geliştirmekte olan. Hani bunu freelancer olarak veya ek olarak, hani mevcut işini ek olarak yapan yazılımcılar da var. Hani bu tür şeyler olursa da aklınızda olsun. Hani bize yönlendirebilirsiniz. Hem mevcut seniorlerin hani seniorlara bir iş imkanı sağlamış oluruz, hem de onların yanına işte zero'ları, junior'ları da ekleyerek onların tecrübe kazanmalarına vesile olmuş oluruz. Bu tür yazılım geliştirme projelerimizde hani gerçek kazançlı işte tecrübe sağlama amaçlı o şeylerimiz de var. Hani çalışmalarımız da var farklı kurumlarla, firmalarla. Sizlere de eğer böyle bir şey yapabiliriz. Ama sizin yetki alanınızda değil, ama hani bilginiz olsun sadece diye söylüyorum. Yani bunu biraz daha somut bir hale getirmek lazım. Belki bu anlamda bunu belki kendi içimizde görüşüp ne gibi destekler sunulabilir? Biraz daha bunu teknik bir dille anlatacak şekilde online platform kuran birilerinin de tecrübesiyle belki o ekibin birkaç kişinin 10-15 kişinin 7-8 kişinin bir araya gelerek bir konsept hazırlayıp bize sunmasıyla olabilecek bir şey. Yani siz bu Evet. konuda bir konsept geliştirip sunarsanız biz bunu hani bir social ile ücretsiz veya işte gönüllülük yoluyla bir stajyerlik anlaşması yapmak istiyoruz. Biz bu konuda junior ve senior şu kadar kişimiz var. Bunlar şu saatlerde, şu kadar saat aralığında, şu kadar zaman diliminde böyle bir online platform kurma konusunda şu destekleri sunmak istiyorlar. Bu Evet, konuda böyle bir teklif yaptık bir şeye, bir kuruma. O benzerini size de yapabiliriz, ama hani ihtiyaç varsa veya işte bununla ilgili bir talep varsa biz o teklifi hazırlayabiliriz, yani onda bir sıkıntı yok. Ama bizim yani hani olup olmadığından bilgimiz yok. O işleri de hani şey oldukça, böyle tanıştıkça, görüştükçe şey yapıyoruz, benim giriyoruz. Yoksa biz öyle sözüm bir arayışa da geçiyor. girip evet. Yok yok benim sözüm geçiyor konuda. Hani bir şey dediğim zaman dikkate alıyorlar. Benim de burada amacım herkese güzel imkanlar sunabilmek, işbirlikleri kurmak. Sizin bu konuda bir teklifiniz, bir konseptiniz varsa böyle biraz bunu belki üstünden geçip tekrardan eğer üstünden siz geçerseniz bir teklif olarak bunu sunabiliriz. Bizim ekip görüşür, değerlendirir, bir çalışma Tamam. yapar. Yani Tamam. şu konuda destek olabilir, şuraya kadar destek olabilir, şu olur olmaz bir geri dönüş olur. Tamam. Tamam. Ama Çok bence güzel. bir Hani biz ekibiniz aynen yani farklı teklifler de geliştirebiliriz. Yani bizim
tamamen bizim geliştirebileceğimiz bir şey olabileceği gibi halihazırda geliştirilen bir sistem varsa o sisteme biz hani işte junior tecrübe kazanma amaçlı elemanlar da takviye yapabiliriz. Gönüllü bir şekilde, belki ücretsiz bir şekilde onların tecrübe kazanması, Bunu öğrenmesi ben amaçlı gündeme getirebilirim. farklı Siz şeyler. buna Evet, bir konsept geliştirirseniz evet, farklı alternatifleriyle tamam. direkt Zahlen, Fakten, Daten çok önemli. Bakın Almanlar dediğimiz zaman Zahlen, Fakten, Daten. Yani kaç tane senior, kaç tane junior, hangi konsepte, hangi content, hangi kapsam, ne kadar sürede, nasıl bir içerik ve alternatifleriyle hani belki bir alternatif model geliştirelim. Referanslarla, evet. İki tane alternatifli bir şey olursa bu şekilde bunu hazırlayıp mesela bu ay sonuna kadar bana sunarsanız ben de bunu teklif olarak getirebilirim. İlgili adaylarımız sizin bu işten sorumlu bir Ansprech partner olur. Bir Ansprech Evet, partner atarsanız evet, İngilizce veya Almanca önemli değil. İki dilden birisinde bizim ekip görüşü. Biz iki dil çalışıyoruz. evet. Sorun yok. Önemli olan anlaşmak. Bu konuda bir şey olduğu zaman bu biraz daha bunu biraz daha Tamam, zenginleştirebiliriz tamam hocam, bunu ve inşallah. bunu hani bir arkadaşlara da bir staj imkanı olarak düşünebiliriz. Tamam. Dolayısıyla Zero to Hero biraz daha hani gündeme getirebiliriz bu Evet, konuda. çok iyi. Çok teşekkürler hocam. Çok güzel oldu inşallah. Bir dahaki söyleşiyi sabırsızlıkla bekliyoruz diyelim. Arkadaşlara da teşekkür ediyoruz Ayda katılımları bir kere için. benzer bir konsepti geliştirebiliriz. Hı, Çünkü ben bunu bu ayda bir kere sunumu Afrikalı kuruluşlarla yaptım şimdiye kadar. çok iyi. Ukraynalılara yönelik de yakında yapacağız. İngilizce yapacağız veya Almanca yapacağız. Afganlara yönelik de olacak. Yani zamanla bütün komitelere yapacağız bunu. Ayda bir Çok yapmaya iyi. çalışacağız. Çok iyi. Çok iyi olur. Biz açığız yani her türlü. Ayda bir olur. Yani ne zaman isterseniz olur. Çok verimli oldu bence. Yani bunu da duyurmamız lazım. İnşallah ben hani yükleyip zaten paylaşacağım tekrar. Tekrar emeğinize sağlık, zamanınıza sağlık. Ee, teşekkür ediyoruz yani. Belki bir ay Dinlediğiniz sonra SAP ve Project Management programı da duyurusu yapılır. O zaman o vesileyle hem bir araya gelmiş de oluruz. Evet. Yani programlar netleşince. Dediğim gibi Marketing Coordinator ve Finance Heroes programları önemli. Bunlar Evet. başvuruları hemen en kısa zamanda yapılmasında fayda var ikisinde. Evet. Diğer programlar için de sonradan şey yapabiliriz. Yine red alan arkadaşlar olursa ek alternatif program arayan birebir de ulaşırlarsa sizin de yani mülakatta da sizin aracınızla başvurduklarının bildirme kaydıyla öğrendiklerinin bildirme kaydıyla Evet şey hocam, yapabiliriz. işte yani görüyorsunuz arkadaşlar, network önemli. Yani ne işleri çözebilecek şeyler var elimizde, fırsatlar var, imkanlar var ama network olmadığı için, birbirimizi tanımadığımız, bilmediğimiz için bunlardan istifade edemiyoruz. Hani birçok arkadaş duyduk burada, işte red almış, ağız burun yapması gerekiyor, işe girmesi gerekiyor. Ama yapamadığı için işte geri deport yiyor vesaire, bir sürü başına iş geliyor. Ya bu insanlara, bu arkadaşlara yardımcı olmamız, el uzatmamız nasıl mümkün? İşte bu tür networklerle mümkün. Sağ olsun Osman Hocam gibi değerli bir insanı tanımış olduk. Onun çalıştığı kurumda imkanlar bize bahsetmiş oldu. Olduğu kadarıyla, elinden geldiği kadarıyla, işte ne bileyim, hani şartların imkan ölçüsünde her türlü şey yapılabilir. Bize düşen mail etmek. Ufak bir mail yani. Bir başvurmak, bir girişmek, bir yeltenmek, gerisi inşallah nasip yani. Olacak yani. Başka yolu yok. Evet, ben tekrardan talep geldi galiba. Mail adresimi paylaşayım tekrardan Evet. burada. Osman.vatansever social b.de e-mail adresim. Evet. Çok güzel. Tamamdır hocam. Kayıt Evet, evet, kayıt aldık programı. saat Yayınlayacağız. 11 oldu. Evet, Umarım evet. e, çok zamanınızı e, Yo, çok güzel oldu hocam. uzatmamıştır. Allah razı olsun. Tekrar teşekkürler. Rica ederiz. Ha, Hayırlı akşamlar sağ olun, diliyoruz. hayırlı akşamlar. Görüşmek Başarılar. üzere. Güle güle. Görüşmek dileğiyle.